Merhaba arkadaşlar, Örgümü Dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere görmüş olduğunuz bu güzelliğin yapımını anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım. Kendinize hırkalardan battaniyelere varana kadar, çantalara varana kadar dilediğiniz her türlü örgüde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kırlentler yapabilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde altına bir halı kaydırmaz koyarak, üzerine bunu ekleyerek şöyle çok güzel seccadeler, paspaslar, yolluklar, kilimler yapabilirsiniz arkadaşlarım. Gayet yapımı da kolay olan bir model, bir çalışma. Şimdi ben bu modelimi yaparken kullandığım ipim şöyle Nako Vals'in ipi arkadaşlarım. Batik bir ip gördüğünüz gibi. Ve şimdi de bir battaniye çalışması yaparken kullanabileceğiniz Nako Elite Baby ip ile sizlere anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Öncelikle şöyle 4 ve katları olarak zincirler çekiyoruz arkadaşlarım. Şöyle tığım ise 2,5 milim Nako Elite Baby ipi kullanırken arkadaşlar. Şimdi 4 olarak çekiyoruz. Ne yapacaksak onun boyutuna göre 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Bunu biraz fazla da çekebilirsiniz. Sıkıntı olmaz. Önemli olan modeliniz yarım kalmasın arkadaşlar. Şimdi 1 2 3 4 tane bu şekilde zincirler çektim. En son olarak 1 2 3 tane zincir çekiyorum fazladan ve bu elimle de bunu tutuyorum arkadaşlar, ilk giriş yerini ve hemen bir yanındakinden giriş yapıp bütün çekmiş olduğumuz zincirlere ikili trabzanlarımızı yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Evet, bakın şöyle ilk sırayı bu şekilde tamamladım. Şimdi bir tane zincir çekiyorum, geri dönüyorum ve yapmış olduğum bu ikili trabzanların üzerlerinden bu şekilde giriş yaparak sık iğne ile diğer tarafa geçiyoruz. Şimdi burada şöyle bir zincirle geri dönüyorum. Ve arkadaşlar üzerine alıyorum. Bakın şu alt kısmından içerisinden giriş yapıyorum ilkine. Şu şekilde çekiyorum. 1 2 3 3 tane buradan çektim. Sonra bunları çekiyorum birlikte ve birleştiriyorum bununla. Sonra üzerine alıyorum. Hemen yanındaki 3 taneyi, bakın bu buraya ait. Şimdi 1 2 3 tane bu şekilde ikili trabzanımı yapıyorum. Daha sonra üzerine alıyorum. Hemen buradan da sayalım arkadaşlar. 1 2 3, dördüncünün içerisinden bu şekilde giriş yapıyorum.
1 2 3. Şimdi bunu bakın, şunu değil diğerlerini topladım, çektim. Bu üçünü de birlikte çekiyorum arkadaşlar. Ve daha sonra üzerine alıyorum. Hemen yanındakinin üzerinden giriş yapıyorum. Bu şekilde bakın, arkada bir tanesi kalıyor. Şöyle 1 2 ve 3. 3 tane ikili trabzanı yaptım. Sonra üzerine alıyorum. Buradan da sayabilirsiniz. 1 2 3, dördüncünün içerisinden giriş yapıyoruz. 1, bu üzerine aldığımızı sonra çekelim arkadaşlar. 1, şöyle 2, bir daha 3. Ve şimdi bunları çekiyorum önce. Şu üzerine aldığım duruyor ve buradan hepsini birlikte alıyorum sonra. Bu şekilde devam ediyoruz. Bu sırayı 2 ve 3. Bu aralarda üçer tane ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle 1 2 ve 3. Şimdi kenara geldik. 1 2 ve 3 tane yine ikili trabzanımızı yaptık. Bir tane zincirle geri dönüp bütün hepsinin üzerine sık iğne ile geçiyoruz ön tarafa. Şimdi çevirdim. 1 2 3 tane zincir çektim. Üzerine aldım. Bakın, birinciyi buraya bir de zincirim var. 3 tane ikili trabzanı yapmış oldum. Şu bir alt sıranın ortadaki ikili trabzandan giriş yapıyorum bu defa. 1 2 ve 3. 3 tane topladım, çekiyorum bu şekilde ve üçünü birlikte alıyorum. Şimdi devam ediyorum. Bakın, biri bu tarafta kalıyor. Şöyle 1 2 3. 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Daha sonra üzerine alıyorum. Bakın, bu bunun üzerinde zaten. Hemen ortadakinden giriş yapıyorum. 1 2 3 ve bu şekilde yaparak devam ediyorum. Aralarda üçer tane, bu defa tam ortadaki bunun üzerine gelecek şekilde ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. Bu fıstığımızı da bu ortadaki ikili trabzanımızdan alarak yapıyoruz arkadaşlar. Orası zaten 3 taneydi. Şöyle aldık ve çekiyoruz. Kenara geldiğimizde bakın, şu ortadan giriş yapıyorum yine. Sonra bir de hemen kenardaki zincirin üzerinden giriş yapıp buraya sık iğnemi yapıyorum. İkili trabzanımı yapıyorum. Ve bakın, böyle güzel bir çalışma ortaya çıkmış oluyor. Geri dönüş yine aynı şekilde bir tane zincir çektik ve sık iğneler ile diğer tarafa geçiyoruz. Ve bu defa aralardaki yere, yani ilk sırada yapmış olduğumuz işlemi yaparak modelimizi tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet, modelimiz bakın bu kadar kolay bir model arkadaşlarım. Ve
Gayet de güzel bir görüntüye sahip. Bu batik bir ip, bu düz bir ip. Dediğim gibi şallardan, hırkalardan, dilediğiniz her türlü modelde, örgüde kullanabileceğiniz bir çalışma, bir model olduğunu düşünüyorum. Umarım sizler de aynı şekilde düşünürsünüz, sever ve beğenirsiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.